Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi size Miami'de oturamayacağınız yerlerin videosunu çekeceğim. Genelde hep oturabileceğiniz ya da işte böyle sadece lüks gibi gösteriyorlar fakat e, burada gerçekten ciddi şekilde maliyetleri yüksek olan ve çok geçmişten beri ailelerin evleri olarak kalan yerler var. Şu an o bölgeye biraz yakın bir yerdeyim. Konakladığım yer de öyle. Yani burası yine aynı konakladığım otel. Burayla ilgili ayrı bir video yapmıştım zaten. Onu izleyebilirsiniz izlemeyenler varsa. Burası da çok güzel, keyifli bir yer gerçekten. Çok temiz özellikle. Şimdi birazdan ufak bir yürüyüş videosu olacak. Sizleri de çok sıkmadan şöyle kanallardaki bir lüks yaşamı bir görelim. İnsanların neleri var. Ya da insanlar neye sahip olduklarını zannediyorlar. Bunu hep beraber görelim istedim açıkçası. Böyle bir fikir geldi aklıma. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Hep beraber gidiyoruz. Haydi bakalım. Bu bölgeler çok özel arkadaşlar. Buraların geçmişinde biraz araştırdım. Gerçekten hep böyle eee dededen devam eden bir oturma durumu var buradaki ailelerde. Geçen birisiyle karşılaştım. Şu ileride oturuyor. Bir malikanede oturuyormuş o da. Bir restoranda karşılaştık kendisiyle. Ben de rica ettim benimle bilgi paylaşır mısın diye. Hatta davet etti beni evine ama şu an çok müsait olmadığım için e, gidemeyeceğimi söyledim açıkçası. Belki ilerleyen günlerde bir davet verecekmiş. O zaman belki olabilir kalabalıkta. Çok çağrım oluyor özellikle böyle YouTube için falan video çektiğinde gayet güzel anlayışla karşılıyorlar. Bir de hoşlarına da gidiyor yani hiç kimse şu ana kadar negatif bir yorum yapmadı ya da neden çekiyorsun falan hiç öyle bir şeyle karşılaşmadım şu ana kadar. Gayet güzel. Sonuçta paylaşmak iyidir, iyilik iyidir. Evet. Yani bu mahallelerde oturmak biraz külfetli arkadaşlar. Bu arada bu sol tarafım tamamen şeyle eee, kanala sıfır evler. Yani hepsinin teknesi, jeti, kiminin helikopteri mevcut yani. Ama çok başarılı yerler. Ben beğendim. Devamlı gezdiğim yer zaten. Yani yaklaşık bir 4 senedir falan gelip dönüyorum Türkiye'ye. Ama yılın 365 gününü bir mottom var. Yılın 365 gününü Türkiye'de geçirmeyeceğim diye kendime bir söz vermiştim. Aslında ben de bunu her yıl halletmeye çalışıyorum diyelim. Güzel, keyifli oluyor yani buradaki doğayı hissetmek, ne bileyim muz ağaçlarına dokunmak böyle keyifli. Bir de sakin, ee, çok hmm, nasıl söyleyeyim yormuyor. İnsanlar deyince işte Miami'ye gittim dediğinde akıllarında canlanan şeyle bizim yaşadığımız şey aynı şey değil aslında. Her ne kadar ee, sakin olduğumuz için bence buralar bizim de görmemize, yaşamamıza vesile oluyor diyelim. Kimsenin kimseyle herhangi bir işi yok. Gayet güzel. Zaten bu tarz yerlerde bence bulunmak lazım. Daha lokal, daha yerel.
Yani bir de bunun tabii biraz daha arka tarafları var. Oralara da gidiyorum bu arada. Hatta dün gece oradaydım. Çok hareketli, çok mahalle yani oralar. Tabii biz de İstanbul'da mahallede büyüdüğümüz için bize çok itici gelmiyor ama dışarıdan turist olarak gelen birisi için ya hem tehlikeli yönü de var. Çünkü Amerika'da çok fazla hırsızlık o iç mahallelerde oluyor. Yani insanlar özellikle dışarıda kalanlar çok fazla olduğu için ben de onların olmadığı yerleri biraz tercih ediyorum. Böyle daha güzel oluyor. Daha keyifli. Ufkumuz daha açık oluyor. Bir de insan nereyi yaşamayı tercih ederse, kendini nereye gönderirse oranın enerjisiyle bütünleşir diye ummuyorum, yaşıyorum aslında. Böyle bir gerçek yani kim neye ne kadar enerji harcıyorsa karşılığında muhakkak onu görüyor. Ben de İstanbul'da bayağı uzun bir süre Levent bölgesinde mahalle modunda yaşıyordum. Sonra ufak ufak değişti işler. Yani nasip olan şeyler değişti, etraf değişti. Ben de şimdi orada müstakil bir yerde oturuyorum. Benim evimin de yani bunlardan bana böyle wow dedirttirmiyor buralar kesinlikle. Yani çünkü ben de böyle bir yerde yaşıyorum. Bunun parayla falan alakası yok. Yani insanlar genelde e, paran var işte paran olduğu zaman işte bir villada ya da müstakil bir yerde yaşayabilirsin falan diye zannediyor ama alakası yok. Önce bazı şeyleri göze alıp evet abi ben şöyle bir yaşamda olmak istiyorum. Bunu nasıl gerçekleştirebilirim diye kendine sorduğunda ama bu tamamen maddi olarak değil. Yani zihinsel çakışma yaşamadan. Yani senin kalbin neyse sen onu yaşıyorsun ya. Öyle madde sadece e, paraya dayalı insana gelen bir şey değil kesinlikle. Merhaba. Merhaba. Atladı. Kertenkele atladı ya. Bazen iguanalar falan çıkıyor böyle büyük kertenkeleler. O zaman bir tuhaf oluyorum yani. Atlıyor ya. Sincaplar çok. Buralar lokal ve en üst lüks yaşamın gerçek lokasyonları arkadaşlar. Ben seviyorum buraları ya. Böyle bakar mısınız? Şöyle. Gayet güzel. Her şey düzenli, temiz. Şöyle alalım insanları rahatsız etmeden. Böyle. Bu arada videolarımda her zaman söylüyorum çok fazla bir editleme yok. Olduğu kadar. Ben de zaten yeni paylaşmaya başladım. Bunu iş olarak yapmıyorum kesinlikle. Ama paylaşmak iyidir ya. Yani bir kişi bile şuraları görse, birisine nasip olsa diye ben hep o niyetle e, çekip ve paylaşıyorum bunları. Yoksa ben gidiyorum siz gitmiyorsunuz falan ne bileyim. Ya da işte bakıyorsunuz abi hani şu araç, diğer araç. Ya bunlar yollarda duruyor arkadaşlar. Ve insanlar bunları almak için çok büyük mücadeleler vermiyor burada. Tabii ki vergi olayı var ama önceki videolarımda da gösteriyorum devamlı. E, alabiliyorlar ya. Alabiliyorlar yani. Gerçekten Amerika çalışma yeri. Çalışacaksan burada yani paranı kazanıyorsun ve bütün maddelere sahip olabiliyorsun yani. Hani bunların hepsine ben madde diyorum bu arada. Bina, ev, araba, kıyafet, çanta bile bir madde sonuçta. Ya o bakış açısına geldiğin zaman olaylar değişiyor. Ondan sonra da zaten nasip olayı başlıyor. Tabii her ana da tekrar şükretmek gerekiyor. Sağınızda solunuzda böyle Türkiye'de bir araba yanınızdan geçtiğinde wow falan diyorsunuz. Burada her yer onlarla dolu.
İster istemez açılıyorsunuz. Yani zihninizde bazı şeyler otomatik olarak kalkıyor. Ve bunlar için şöyle gidip ağacın güzelliğine bakar mısınız? Buradan bir fotoğraf almak istiyorum. Çok güzel. Yani gelen ağacın güzelliği mi desem, kuşun ötüşü mü desem. Çok güzel. Buralar böyle işte. Gerçekten güzel. Başarılı. Sakin. Keyifli. Bir kere burada en çok şey var ya. Saygı çok ön planda. İnsanlar mesafeli birbirine. Yani şey diyorlar mesela yurt dışına gelenler işte her şeye sahip oluyorsun. İşte o arkadaşlığı, dostluğu bilmem neyi hani söylüyorlar ya Türkiye'deki işte e, insanlarla olan yakınlaşmayı diyorlar ya hep. Abi Türkiye'de de o kalmadı ya. Kimse kimseye artık güvenmiyor. Ya da işte çok saçma sapan rakamlar için insanlar birbirlerine çok tuhaf tuhaf yaklaşımlarda bulunuyorlar. Şey gibi, biraz argo, herkes yolunda diyorlar ya. Evet arkadaşlar, size geçtiğim yol bu sol tarafında kalan yer. Bunların önleri hep teknelerle dolu zaten. Şimdi bir ana caddeye çıktık. Burası normalde South Beach'e giden lokasyon ama burası çok hareketli ya. Biraz ses var burada. Ben burayı tekrar geri mi yürüsem oradan diyeceğim. Ya da şöyle yapalım, bir karşıya geçelim. Karşısı da gerçi plaj. Orası da hareketli şu an. Neyse ben şöyle gideyim şuradan. Ya burada çok fazla ses var ya. Biraz arabaları izleriz o zaman. Buralar genelde cadde tarafına geçtiğinizde de oteller bölgesi oluyor. Oteller var burada. Genelde tatil için gelenler bu bölgelere zaten geliyor ama kimse tabii şu iç taraflara falan girip de dolaştığını sanmıyorum açıkçası. Çünkü ya turist de tuhaf, farklı çekiniyor. Gelmişsin buraya kadar. Ya otelden plaja gidiyorsun abi, plajdan otele. Akşam işte tek bir bölge var. South Beach tarafında. Bir o caddede yürüyorlar, bir şeyler yiyorlar, çıkıyorlar falan. Ama buranın gerçekten tadını almak istiyorsunuz bence ya da herhangi bir yerin gittiğinizde biraz açılın abi. Yani biraz dolaşın ya. Etraftaki bir ağaç bile o an farkındalığınızı çok yükseltebiliyor. Keyifli, şu ağacın güzelliğine bakar mısınız? Yani hani buraya gelen hangi turist bu ağacın güzelliğinden bahsediyor? Çok bilmiyorum ama ben görüyorum bunu ya. Değer veriyorum çünkü. Yaşamak güzel. Ne diyor? Life is good. Yes. Every time life is good. Benim de meşhur lafım. Burası da EF'nin yurt dışı dil okulu kampüsü Miami'deki. Belki öğrenci arkadaşlar falan izlerse buranın lokasyonunu bulabilirler. Dışarıdan da böyle görünüyor. Hemen plajın yanında. Yani yürüme mesafesi merkeze göre birazcık uzak ama o yaşta olunca genelde daha genç arkadaşlar geliyor böyle dil eğitimlerine. Ben de gitmiştim bundan bir 12 sene önce falan da herhalde. O zaman abi evet. İşte bu. Bu güzeldi. Bunları böyle seviyoruz ya. Her dakika geçiyor. Kaldığımız yerden devam. Açtım.
Bazen mikrofonun gürültü engelleyicisi kapanıyor. Tam çözemedim bu mikrofonu. Şu DJI Mini. Çok memnun muyum? Henüz karar veremedim çünkü editleme kısmında daha yeni kullanacağım bunu. Eğer çok memnun kalmazsam değiştirebilirim. Ya tek olsun, bir de yanında böyle şey işte şarjı var, onları taşımak istemediğim için aslında bir denemek istedim. O yüzden satın aldım bunu. Bakalım, videolarda belli olacak. Evet abi, adamların yaşadıkları yerler çok güzel. Mutlulukla, huzurla, bereketle yaşayın. Sizin için bunu istiyorum. Hep birlikte. Herkes kalbinin ekmeğini yer. Babacan bir söz değil mi? Herkes kendi kalbine baksın. Ya, çok güzel, çok başarılı. Keyifli. Umuyorum size de bu içimden gelen güzel cümleler sirayet ediyordur. Yani o enerji size geçiyordur inşallah. Çünkü tamamen böyle yapay ya da bir yeri tanıtmak için çekilmiyor bu video. Hem sohbet oluyor, e, hem sizlerle bir şeyler paylaşıyorum. Umuyorum keyiflidir. Şimdi ben bir yemek yemeye geçeyim. Daha sonra başka bir videoda yine bir Miami videosu olur muhtemelen. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Keyifle kalın, huzurla kalın.